Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de Sağlık'ta şimdiki konuğumuz romatoloji uzmanı, uzman doktor Sercan Gücenmez. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhabalar. Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler hocam, bizler deyiz. Bugün ankilozan spondilitten bahsedeceğiz. Evet. Öncelikle hocam, ankilozan spondilit nasıl bir hastalıktır? Ankilozan spondilit omurgayı ve omurganın son kısmı ile leğen kemikleri arasındaki sakroiliak eklem dediğimiz eklemi ilgilendiren, oranın tutulumuna neden olan bir hastalıktır. Adından da anlaşılacağı üzere ankilozan spondilit, yani ankiloz kaynaşma, spondilit de omurga iltihabı anlamına gelir. Bu omurgadaki iltihap sonucu omurlar arasındaki kemiklerde kaynaşma ve katılığa, sonucunda da deformitelere sebep olan ciddi bir hastalıktır. Peki hocam bu hastalık kimlerde görülür? Belli bir yaş grubu var mıdır görülme yaşı? Evet, cinsiyeti söylersek erkeklerde Evet. kadınlardan 3 kat daha fazla görülmekte. Fakat yaş olarak genç yaşı etkiliyor. Bu da tabii genç yaşta iş gücü kaybına da sebep oluyor. Özellikle 15 ila 30 yaş grubunda daha sık görülüyor. Hastaların yaklaşık %80'inde şikayetler 30 yaşın altında başlıyor. Peki hocam, görülme sıklığı açısından durum nedir? Yani mesela Türkiye genel dünya içerisinde nispeten daha riskli bir ülke midir, yoksa daha şanslı mıyız bu konuda? Aslında dünya ile benzer çalışmalar da onu gösteriyor. Yaklaşık %0,5 ila 1 kişide, yani her 1000 kişinin 5 ila 10 kişisinde görülen bir hastalık. Dünyada da bu ortalama çalışmalarda birbirine yakın görünmekte. Türkiye'de tahmini olarak 350 bin tane ankilozan spondilit hastası olduğu düşünülmekte. Peki hocam bu hastalığın belirtileri nedir? Yani benzer hastalıklar var mı, karıştırılabilen hastalıklar? Evet, bu da aslında güzel bir soru. Çünkü aslında belki ilerleyen dakikalarda bundan da bahsedeceğiz, erken tanıdan. Ankilozan spondilitte özellikle en önemli şikayet bel ağrısı. Ve bel ağrısı yapabilen hastalıklarla karışabiliyor. Tahmin edebileceğimiz gibi bel ağrısı dünyada belki hastaneye en sık başvuru sebebi. İşte bel fıtığı özellikle bizim ankilozan spondilitle ciddi anlamda karışan ve ayrımının iyi yapılması gereken hastalıklar. Bunun dışında bel ağrısı yapan bir böbrek taşı veya o bölgenin bir enfeksiyonu veya o bölgeye olan bir travma veya kemik erimesi sonucunda oradaki kemiklerde bir çökme gibi kırıklar da özellikle ankilozan spondilitle karışabilen, ayrımın yapılması gereken hastalıklar. Ki tanının da yanlış şekilde gecikmesine neden olan durumlar. Kesinlikle. O zaman bu durumda şunu sorayım hocam. Tanıyı nasıl koyuyoruz? Evet. Tedaviye nasıl başlıyoruz? Aynen. Öncelikle şimdi tanı için tabii hastanın şikayetlerini dinlemek lazım. Daha çok bel ağrısı yakınmasıyla geliyor. Hasta bel ağrısının tipini anlamamız lazım. İşte iltihabi bel ağrısı dediğimiz, inflamatuar dediğimiz iltihabi yangıya bağlı bir bel ağrısı mı? Yoksa tam tersi işte bel fıtığı gibi mekanik dediğimiz bir ağrı mı? Onun ayrımını yapmamız lazım. Tanıda hastayı öncelikle bel ağrısını sorgulayıp bu hastalığın hangisi olduğuna yönlenmemiz gerekiyor. Bunun üzerine fizik muayene yapıyoruz. Eğer bel ağrısının ankilozan spondilite yönelik iltihabi bir inflamatuar bir ağrı olduğunu düşünüyorsak fizik muayeneyi ona göre yapıyoruz. Özellikle kalça eklem, sakroiliak eklem dediğimiz bazı muayene testleri var. İşte omurga tutulumu olduğu için servikal dediğimiz boyun ve torakal lomber dediğimiz daha alt omurlarda olan tutulumlarla ilgili bir sıkıntı var mı, deformite var mı, hareket kısıtlığı var mı, o tip muayeneleri yapıyoruz. Daha ileri testler, laboratuvar testleri var. Akut faz yanıtı dediğimiz iltihabi değerlerin artışını gösteren C reaktif protein, sedimentasyon gibi parametrelere bakıyoruz. Fakat bu hastaların sadece %50'sinde pozitif oluyor. Dolayısıyla bu bize negatif olması, normal olması tanıyı dışlamıyor. Evet. Onun dışında radyografi önemli tabii. Hem boyun hem toraks, torakal hem lomber dediğimiz alt omurları hem de sakroiliak bölge dediğimiz eklemi direkt grafiyle değerlendiriyoruz. Fakat bu direkt grafi daha çok kronik değişiklikleri gösteriyor. Yani hastanın o an alevli olduğu dönemde o alevli durumunu, iltihabi durumunu gösteren yöntemler değil. Daha çok orada bir değişiklik varsa bu hastada bu işin ankilozan spondiliti muhtemelen birkaç yıldır, belki 5 yıldır, belki 10 yıldır olduğunu gösteriyor. Tanıdan şüphelendik veya hastanın alevli olup olmadığını anlayamadık. Ne yapabiliriz? En değerli yöntem şu an MR görünmekte. İşte eğer kalça ağrısı varsa, bel ağrısı varsa sakroiliak eklem dediğimiz MR görüntüleme veya boyun ağrısı, sırt ağrısı varsa
işte torakal bölge dediğimiz, lomber bölge dediğimiz omurların alt kısmına veya boyun kısmına servikal MR ile görüntüleyip orada bir iltihabi bir durum var mı diye hastanın erken tanısına gitmeye çalışıyoruz. Bir de HLA-B27 sorusu gelebilir, genetik bir test. O sadece çok ayrım yapamadığımız, çok arada kaldığımız hastalarda tanıyı desteklemek için kullandığımız bir test. Rutinde çok fazla kullanmıyoruz. Normal toplumda da belli bir pozitiflik oranı var. Dolayısıyla sadece arada kaldığımız hastalarda onu değerlendiriyoruz. Peki erken tanıdan hani bahsettiniz. Bu erken tanının sunduğu avantajlar var mıdır? Ya da bu hastalığın eşlik ettiği farklı hastalıklar olabilir mi? Evet, ya şöyle, şimdi aslında erken tanı gerçekten çok önemli bu hastalıkta. Şimdi Türkiye'den de yapılan çalışmalar var. Bizim İzmir'den 9 Eylül grubu dahil onların da yaptığı bir çalışma var. Tanı gecikmesi ortalama 8 yıl. Dünyada da bu böyle. Yani Türkiye farklı değil dünyadan. Gittikçe tabii MR'ın kullanımının artması, farkındalığın artması, sizler gibi belki programlar, aile hekimleri sayesinde birazcık bu toplantılarla bilinçlenme başladı. Erken tanının iki yönde çok önemi var. Birincisi ankilozan spondilit genç yaş hastalığı. Yani dolayısıyla bu hastalar hem yaşam kalitesinin bozulması hem de bunun sonucunda belki daha da önemli iş hayatından geri kalma, bazı ekonomik zorluklar da yaşayabilmekte. Dolayısıyla erken tanının konması hastanın o süreçte hem iş hayatına devamını sağlamakta hem de yaşam kalitesinin artması için önem arz etmekte. İkinci bir durum da erken tanı hastanın deformite gelişimini engeller. Yani hastada olan iltihabi durumlar hem omurgada hem sakroiliak eklemdeki iltihabi durumlar o omurların arasındaki kasların kemiğe yapışma yerindeki bağlar dediğimiz tendinoz yapılarda etkilenme olduğu için oradaki iltihap, yangı yani inflamasyon oranın sertleşmesine ve omurganın düzleşmesine sebep oluyor. Bu da hareket kısıtlıklarına sebep oluyor. Erken tanı koyup uygun tedavilerin başlanması hastada kalıcı hareket kısıtlılığının da önüne geçmiş oluyor. Ben tam aslında biraz açıkladınız ama şunu sormak istiyordum. Yani hastanın hayatı nasıl etkileniyor? Mesela bu bir kadın hastaysa atıyorum ilerideki bir gebeliğini etkiler mi ankilozan spondilit? Bu da güzel bir nokta. Gebelik çok önemli. Çünkü genç yaş hastalığı olduğu için dediğiniz gibi ilk hasta tanı aldığı zaman ben işte acaba eğilecek miyim, bükülecek miyim, hareket kısıtlama. Çünkü internete biliyorsunuz girildiği zaman ankilozan spondilit ile ilgili birçok görsellerde korkutucu resimler görülüyor. Dolayısıyla hastalar genç hasta olduğu için işte acaba ben deformite geliştirecek miyim ya da işte gebe kalırsam sıkıntı olacak mı, ilaçlar var mı gibi sorular sormakta. Gebelik konusunda şunu önerebilirim, söyleyebilirim. İnflamatuar hastalıklar yani bazı romatizmal hastalıklar gebelik seyri sırasında kötü seyrediyor. Fakat ankilozan spondilit neyse ki bu konuda şanslıyız. Gebelik sırasında genelde alevlenmesini beklemediğimiz bir hastalık grubu. Fakat mekanik bir hastalık olduğu için yani şu anlamda mekanik özellikle kasların kemiklere bağlantı yeri, bağları ve kemikleri etkilediği için mekanik yüke maruz kalan, vücudun iskeletini tutan omurgayı etkilediği için özellikle gebelikteki kilo artışı hastada ağrılara sebep olabilir. Dolayısıyla birinci öncelik hani gebelikte kilo almama bu önemli bir önlem olarak söyleyebilirim. Onun dışında gebelik döneminde eğer alevlenme varsa veya hasta gebelikten önce alevli bir şekilde gebeliğe başlamışsa hastalık iltihaplı alevli dönemdeyse burada da çocukta gelişme geriliği, iltihaplanmaya bağlı, vücudun stresine bağlı erken doğum olabilir. Dolayısıyla burada hastanın kesinlikle gebe kalmadan önce de gebelik anında da düzenli kontrollerini yaptırması gerekir ki hastalığın hangi evrede olduğunu ve hangi uygun tedaviyi başlamamız gerektiğini beraber tespit edebilmek için. Bir diğer nokta da tabii ilaçlar. Artık neyse ki güzel ilaçlarımız var. Yani etkili, hem gebelikte hem güvenle kullanabildiğimiz hem de etkili olan ilaçlar var. Dolayısıyla bu konuda çok korkmalarına gerek yok hastaların. Gebelikte de artık ankilozan spondilit remisyon dediğimiz iyileşme fazında götürebilecek etkili ilaçlarımız mevcut. Evet. Peki hep hastalıktan bahsediyoruz. Bu hastalığın önlenmesi mümkün mü? Yani egzersizin bir rolü var mıdır ya da kaplıcaları önerebilir misiniz? Evet ya bu da şöyle normalde ankilozan spondilit için aslında birçok çalışma da var bu konuda ama
maalesef neden olduğu tam bilinmediği için, yani çünkü bir şeyi önlemek için öncelikle etiyoloji dediğimiz sebebini, genetik zemini bilmemiz gerekiyor. Ankilozan spondilit henüz net olarak sebebi belli değil. Bu yüzden önleme açısından henüz bir yöntem yok. Fakat uygun egzersizler, işte havuzda yüzme, pilates gibi açma germe egzersizleri hastalığın bize daha az zarar vermesini sağlayabilir. Dolayısıyla zaten normalde de bir insanın rutininde olması gereken egzersizin hayatımızın bir noktasına koymamız gerekiyor. Ama bu hastalık özelinde daha önemli söyleyebileceğim şey genetik yükü çok fazla bir hastalık. Yani sizde eğer ankilozan spondilit varsa çocuğunuzda bu risk bir miktar topluma göre artıyor. Dolayısıyla ebeveyninde ankilozan spondilit olan bireylerde çocuklarında bir araştırmaya gerek yok. Fakat herhangi bir şikayet, yani bel ağrısı gibi, topuk ağrısı gibi, sabah tutukluğu gibi ankilozan spondiliti düşündüren bulgular varlığında erken dönemde hekime başvurmalarını önerebilirim. Şimdi biraz önce aslında söylediniz, sosyal medyada veya internette bu hastalık araştırılırken böyle hakikaten hastalığın çok ileri evrelerini yaşayan insanlar, işte Suna Pek Uysal, Deprem Baba Pek, böyle popüler örnekleri de var. Bir kişinin özellikle erken tanıyla tedavisi başlandığında gerçekten bu ileri deformitelerden korunabilmesi mümkün mü? Evet, çok güzel, tıpın da tartıştığı bir soru gene bir meslektaştan geldi. Yani bu çok tartışılıyor. Burada aslında çeşitli çalışmalar var. Özellikle bazı non-steroid dediğimiz iltihap giderici ilaçlar diye halk arasında bilinen ilaçları özellikle kullanıyoruz. Bunların çalışmasında bir miktar gerilettiğine dair, bir miktar önlediğine dair çalışmalar var pozitif. Özellikle yeni nesil biyolojik tedavilerin de erken dönemde, özellikle hastalığın ilk aktif olduğu o deformite gelişmeden önceki dönemde, erken dönemde kullanılmasının da bazı deformitelere gidişin önüne geçtiği bilinmekte. Dolayısıyla bunun için çalışmalar devam ediyor. Evet var ama yeterli mi değil. Ya zaten o deformiteler oluştuktan sonra düzeltmek çok zor. Ameliyatları da çok zor. Evet, siz daha iyi biliyor ortopedist olarak. O yüzden ben buradan en azından izleyiciler şöyle de bilgilensin istiyorum. Söylediğiniz şey çok önemli. Yani basit bir bel ağrısıyla başlayan bir rahatsızlık bu. Ve gerçekten konunun uzmanı olmayan, yani romatolog olmayan pek çok hekimin de aslında göz ardı edebileceği bir durum. Bu durumda hasta bel ağrısına bir şekilde çözüm bulamıyorsa bir romatologla da görüşmeli midir? Yoksa bu yanlış bir öneri midir? Yani herkesi de size yönlendirmek gibi de olmasın ama. Ya şöyle, tabii kolay bir iş değil. Çünkü romatoloji sayısı, romatolog sayısı belli bir seviyede, biliyorsunuz. Yani bel ağrısı da şu an acile başvurular arasında en sık neden bel ağrısı. Yani hepimiz, her insan muhtemelen hayatının bir döneminde bel ağrısı yaşamıştır. Bizim için burada bel ağrısının kriterleri, aslında güzel bir noktaya değindiniz. İşte inflamatuar dediğimiz iltihabi bel ağrısı ne demek? Bunu biraz konuşmamız lazım. Biz kendimiz mesela bunu nasıl sizin sorunuz özelinde açıklayabilirim? Hastalarla bilinçlenmesi önemli ama burada asıl bilinçlenmesi gereken kişi bizim meslek grubumuz. Biz ne yapıyoruz? İşte aile hekimi arkadaşlarımızla, ortopedist arkadaşlarımızla, fizik tedavi, romatolog veya fizik tedavi uzmanı arkadaşlarımızla hep saha çalışmaları yapıyoruz aslında. Özellikle aile hekimlerine çok sık hastalar gittikleri için onlarla inflamatuar, iltihabi bel ağrısı ne demek, mekanik bel ağrısı ne demek, hangi hastaları romatolojiye yönlendirebilirsiniz diye toplantılar yapmaya çalışıyoruz ve bunun gerçekten Türkiye'nin her yerinde artması için çabalıyoruz ve umarım belli bir noktaya gelir. Yani biz İzmir'de bunu biraz yaptık ve bu çok kabul gördü. Aile hekimlerimizden bize hastalar geldi. İşte huzur evlerine şimdi yeni bir proje mesela başlatıyoruz huzur evinde. Gene huzur evinde de bunu yapıp daha çok huzur evinde tabii yaşlı hastalar olduğu için orada biraz tanı geciken hastalar var. Ama hani belki bunu biraz daha böyle işte kışla olur, daha böyle genç yaştaki bir bakım evinde olur. Yani buralarda yapıp toplu, özellikle kitleye ulaşabileceğimiz yerlerden bize hastaların gelmesini sağlayabiliriz. Ama bunun elenmesi gerekiyor çünkü bütün bel ağrısına bakarsak muhtemelen ülkedeki ihtiyacı karşılayamaz duruma geliriz. Hemen şeyi de bitireyim, inflamatuar bel ağrısında
Kimler peki, yani bel ağrısıyla bir hasta geldi. Kimde şüphelenelim? Yani hasta da bunu, yani bizi de izleyenler olacak, dinleyenler olacak. Kimlerde şüphelenelim? Hasta geldi bize ya da kişi kendisine bel ağrısı var. Eğer bu bel ağrısı 30 yaşın, 35 yaşın öncesinde başlamışsa, genç yaş önemli. Yani çünkü bu hastalık 30-35, hadi bilemedin 40 yaş. 40 yaş biraz sınır gibi. 40 yaşın üstünde başlama ihtimali biraz düşük. Öncelikle onu söyleyeyim. İkincisi, 3 aydan uzun süren ağrı diyoruz. Yani akut ağrılar işte travma olabilir, yorgunluk olabilir. Öyle akut ağrıları çok düşünmüyoruz. Daha çok 3 ayın üzerinde süren kronik ağrısının olması ankilozan spondiliti düşündürüyor. Onun dışında klasik nedir bel ağrısı? İşte ayakta durunca, hareket edince, iş yapınca ağrır. Ankilozan spondilit tam tersi. İltihabi ağrılar tam tersi, dinlenince ağrı başlar, hareket edince azalır. Özellikle gecenin ikinci yarısı dediğimiz sabaha karşı gece uykudan uyandıran ağrılar. Özellikle sabah uyanınca yarım saati geçen tutukluklar, sabah katılıkları daha çok ankilozan spondilitle ilgilidir. Ve bir özellik var, bu da çok önemli. İltihabı giderici, ağrı kesici dediğimiz ilaçlara iyi yanıt vermesi de önemli. Yani bir bel fıtığında mesela bir ağrı kesiciyi kullandığınız zaman aslında direkt böyle ağrıda bir kesilme beklemeyiz. Ama ankilozan spondilitte işte bir ağrı kesiciyi kullandığınız zaman, özellikle iltihap giderici tabii non-steroid grubunu özellikle kullandığımız zaman ağrıda birden dramatik şekilde bir iyileşme olur. Bu özellikleri taşıyan hastaların romatolojiye yönlendirmesi, bu özellikleri bilebilen, kendinde gören hastaların da romatolojiye gelmesini önerebilirim. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür güzel sohbet ederim. oldu. Ta Çok İzmir'den kırmadınız, geldiniz buraya kadar. Ben teşekkür ankilozan ederim. spondilitle ilgili neredeyse her şeyi konuşmuş olduk. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler, çok sağ olun. 8'de Sağlık'ta konuğumuz romatoloji uzmanı, uzman doktor Sercan Gücenmez'di. Kendisiyle ankilozan spondiliti konuştuk. 8'de Sağlık şimdi kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.